Burada biraz güvenliği arttırmışlar çünkü birkaç turist burada ölmüş. Sanırım 3 İspanyol, birkaç kişi de yaralanmış. Genel olarak burada insanlar iyi yani bayağı sıcak yaklaşıyor. Bir tane bakkala girdim. Bakkalda abi böyle Türk dizisi izliyormuş. Merhaba Türkiye, hoş geldiniz dear brother. Bamyan Vadisi İpek Yolu üzerinde yer aldığı için önemli bir konuma sahipmiş. O yüzden hep buradan geçerken dükkanlar bulabiliyorsunuz. Bu Buda heykelleri 4. ve 5. yüzyılda Gandhara sanatının etkisiyle inşa edilmiş. Burada ayrıca Taliban tarafından tahrip edilmiş 2001 yılında. O yüzden de bayağı bir devlet bu olayı kınamış. Şimdi arabaya bindim. Buradakiler beni götürmek istedi. Ama böyle yardım etmek istediler. O yüzden ben de öyle olduğunu düşündüm. If I go tomorrow, how much I should pay for Bandemir? Not pay. Free. Yeah, but I free go. yeah, but No. I am big tourist. şimdi sağ olsun arkadaşlar beni Bandemir'e de çağırıyor. Ücret almayacağım diyor. Bakalım nasıl olacak. Öyle olursa onlarla gideceğim. Sağ olsunlar çok, yani bana çok iyi insanlara benzediği gibi gözüktü. Çok uzun bir seyahat sonrası otelime ulaştım. Çok yorgun bir haldeyim. Burası normalde 2000, bana 1750'ye bıraktı. Şöyle bir otele geldim. İsmini ekleyeceğim. Burası kaldığım yer. Burası lavabo. Küçük ama idare eder. Normalde binede odaları var. İnanın o kadar yorgunum ki yani onda duş yokmuş. Yerde yatıyorsunuz. Yatak da yokmuş. Yani duş paylaşımlı. Yatakta yere yatıyorsunuz. Benim için sorun değil de bir gündür yoldayım. Dün de yoldaydım. Gidemedim. O yüzden burayı tutmak istedim. Bana da biraz indirim yaptı. Normalde 2000 ama bana bu şekilde bir indirim yaptılar. Dışarıda polisler var. Onlar geldi. Yani Taliban. Bana sordular ama iyi davrandılar. Hani güvenlik için uğruyorlarmış. Yani geldiğinizde bir odayı kontrol ediyorlar. Hani bir şey var mı diye güvenliği sağlamak adına anladığım kadarıyla. Yemeğim geldi. Burada geldiğimde böyle bir yemek yemek istedim. Çayım da bir yanda. Kebabımız burada. Böyle bir yerdeyim. Herkese günaydın. Bugün yine Taliban ofisine gitmem gerekiyormuş. Bana otelde çalışan kişi yazdı. Zaten gelirken kontrol ettiler. Nedenini bilmiyorum. Yine size paylaşacağım. Zaten gelirken 3 kere resmimi çektiler. 5 kere pasaportumun resmini çektiler. Her şeyi çektiler. Ekstra ne olabilir bilmiyorum. Ben de öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım. Burada gezilecek 2 güzel yer var. Oraları da sizle paylaşacağım. Gitmesi biraz zor olabilir. Bir tanesini özellikle. Bir taksiyle anlaşıp belki gideceğim. Onu da otelden birine sormayı düşünüyorum. Kaç gündür hastayım. Bunun nedeni şöyle. Duşumu aldım. Hiçbir yerde sıcak su yok. Pakistan'da da bulamadım. Burada da bulamadım. Hafif az soğuk su akıyordu. Yani sıcak değil zaten. Onu aldım. Biraz daha iyi. Diğer yerlerde buz gibi zaten su. Hani Pakistan'da da hiç denk gelememiştim. Nedenini bilmiyorum. Belki sıcak bir ülke diye mi öyle ya da insanlar bu şekilde mi duş alıyor bilmiyorum açıkçası. Burası benim kaldığım yer. Böyle bir sokakta, yani burası terminal gibi, bilmiyorum ne olduğunu. Burada hemen solda bir restoran var. Burada da arabalar var. Şimdi hem sim kart almaya gideceğim hem de bir Taliban ofisine gitmem gerekiyormuş. Öyle dediler. Nedenini sizlerle paylaşacağım. İmzaymış ama ne imzası bilmiyorum. Çıktık bakalım. İmtihan ofis. Merkez. Böyle bir yerde sim kart firması buldum. Şimdi bakalım verecekler mi? محمد اسحاق حوصله کو داره و جوابات داره. Selamünaleyküm. Check or evet. And laptop. Teşekkür. And this bag from teşekkür. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Thank you. I'm fine about you. So I can give my passport or? Thank you. Teşekkür. I wanted to buy SIM card, passport and this. Turkey.
So, what is your name? My name is Muhammad Zaman. Muzaman. Muhammad Zaman, yes. Muzaman. Muzaman. Your English so well. And yours also. And I want to buy SIM card, so I went there. And they said I need to come here. How long would you like to be in Gobion, especially in Afghanistan? Afghanistan, I think 1 more week or 2 weeks. Do you want to have a SIM card just for 1 week? Yeah, or 2 weeks, like Do you around. have a partner? Afghan partner or other nationality? I am Turkish, so I have Do you have any Afghan partner here? no, like alone. You should have a partner Afghani with your Yeah, of course. It could be nice. Summarize Ha, teşekkür. for you. Yarkın. Your kin Yeah. brother. I think. Firstly, I would like to say once again, most welcome. Thank you so much. For this time, I'm so sorry because we have a serious problem with our system of activation using card for our customer. It is not solved yet. So I suggest to you that you are for 2 weeks in Afghanistan, okay? Yeah. This is too short time. Yeah. So, may not your new SIM card will not active for 2 weeks because the system has Even 2 weeks it Yes. won't Okay, active. yes. Because this is 11 days that we have sent Problem. all the documents of our customer in the system. It is not activated yet. This is a big problem. We have an activated SIM card in here that is registered for another name. We gave this SIM card to you to use this one. Thank you so much. After I gave you my WhatsApp number as well. After leaving Afghanistan, please put a message in my WhatsApp. Okay. Thank you so much. It will say I much. will suspend this number. Thank you so much. It's so helpful for acceptable me. for you? Yeah. Because internet is saving my life. Sometimes I need location. It's super important. Thank you so much. Teşekkür. It is working well. Thank you so much. Still, Turkey is one of the best option for me to apply there. So which city did you apply? Izmir. Okay, I'm from Izmir, yeah. Izmir. You want to stay in London? You want to go somewhere? I will go, they say I need to go Taliban office. I don't know where is Taliban office. They ask for sign or something. Taliban office. So isim? Abbas. Nice. Bonus so far teşekkür. The problem connecting. Like, teşekkür. Thank you so much. Bana bak. Teşekkür. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And if you any problem, you can text, please feel evet, free, you okay. can text me, Thank you call so me, much. I'm ready. Yeah. Teşekkür. God affes. Şimdi sim kartımı aldım. Onlar adına kaydettiler. Bir problem varmış zaten 3-4 gündür alamıyorum. Şu anda internetim var. Bir 3-4 gündür yoktu. Şükür buraya bağlandık. Esim almıştım. O da çok pahalı. O yüzden çok avantajlı olmuyor. İnterneti aldım. Çalışmıyor yine. Çok kötü. Yani belki Kabil'de çalışıyordur da burada çalışmıyor. Elektronik simim çalışıyor. Bir sorun yok. Ama bu aldığım MTN firması çalışmıyor. Yani çekmiyor muhtemelen. İnanılmaz kötü. 5 GB aldım ama daha bir şey bile açmıyor. O yüzden burada internet büyük bir problem. Bunu belki gelecekte çözerler. Gelirseniz elektronik sim alırsanız daha hızlı olur sanırım. Ben 2 defa elektronik sim aldım. Burası için de kullandım. Bir site vardı, oradan buldum. Popüler firmalardan birinden aldım. Yani çalışıyor, bir sorun yaşamadım. Ama internet çalışmıyor mesela. Baya kötü. Hiçbir şey açılmıyor bile. Onlar da çözemedi. Zaten baktılar ama baya kötü. Muhtemelen onlar da kullanmıyor yani bence. Çünkü yani hiç açılmıyor. Hiçbir şey açılmıyor. Zaten yazıyor. Yani en düşük seviye çekim gücü var. Arama için kullanılabilir ama onun dışında alınmaz bence. En azından burada çalışmıyor. Belki Kabil'de çalışıyordur. İlk defa sim kart almayı halledebildim burada. Onda da maalesef çalışmıyor. İnsanlar yardımcı oldu. Onda sorun yok. Hepsi çok iyi. Ama madem çalışmıyor burada neden ofisiniz var? Hiç çözemiyorum. İnterneti çözeyim derken birkaç saat geçti ve Taliban ofise gidemedim tabii ki. O da stamp gibi bir şey basıyorlarmış. Burada bulunduğuma dair bir bilgiymiş. O yüzden gitmem gerekiyormuş. Bay bay. Şimdi bindik taksiye. Buna 200 verecekmişim. Ya bence fazla ama tabii sonradan fiyat olarak bakacağım dönüşte ne kadar isteyecekler. Oradan anlayacağız. Bura arkadaşıymış burada çalışan kişinin. O yüzden bana dedi sen bu taksiyle gidebilirsin. Gidiş dönüş 300'müş. Sadece gidiş 200 ödeyeceğim. Oradan gelirken de bir fiyat olarak bakacağım kaç diyecekler. Merak ediyorum. Ya.
Genel olarak burada insanlar iyi yani bayağı sıcak yaklaşıyor. Şu internet problemimi çözemedim. Çözemeyeceğim sanırım. Çünkü tekrar alamam yani. Ama AVCC firması sanırım. O iyi çekiyor. Benim elektronik sistemim oraya ait. O yüzden şu anda çekimde sorun yaşamadım. Ama bu MTN firmasıyla yaşadım. Hala çekmiyor. Belki biraz ileride çekiyordur. Onu da görmüş olacağım. Şu anda Bamyan'ın merkezi böyle. İnsanlar genelde böyle tezgahlarda bir şeyler satıyorlar. Burada biraz güvenliği arttırmışlar çünkü birkaç turist burada ölmüş. Sanırım 3 İspanyol, birkaç kişi de yaralanmış. O yüzden de iyice güvenliği arttırmışlar. Taliban her yerde ve böyle geldiğimde şimdi damga bastıracağım. Bamyan'ın merkezi, sokak satıcıları. Burada daha çok kadın nüfus gördüm yani. Hazari insanları varmış burada. O yüzden gözleri çekik. Yani biraz daha böyle Kore'ye benziyor. Beni onu anımsattı bazı insanlar özellikle. Ve burada Farsça konuşuluyormuş ama Afgan Farsçası yani farklı. Şu anda Taliban arabaları ve Taliban ofisine doğru gidiyoruz. Hava sıcak ama böyle yakıcı değil en azından. Bilmiyorum bana öyle geldi. Etraf farklı. Şu anda böyle topraktan evler gördüm yolda. Yol çok farklıydı, çok zordu. Mesela şurada da kerpiçten evler var. Bugünkü planımda görebildiğim bazı yerleri göreceğiz. Sonrasında da yarın da biraz gezeceğim. Bandemir diye bir yer var. Oraya gitmeyi istiyorum ama orası biraz uzak ve çok para istiyorlar. O yüzden biraz uygun fiyatlı bulmam gerekiyor. Paylaşımlı taksilerde az sanırım. Hani o yüzden bulmak zor olabiliyor. Genelde fiyatlar 2500 diyorlar. Dolandırmadılar. Yani herkes de aynı söylüyor ama tabii bu fiyat farklı olabilir ya da paylaşımlı belki denk gelir. Biraz araştıracağım. Arkadaşım bir taksiyle anlaşmış. Onunla biraz uyguna gitmiş. Belki öyle bir şey yapacağım ben de. Yolumuz böyle. Şu anda gördüğünüz gibi Taliban arabaları. SIM kart firması iyi firmalar var ama onlarda da SIM kart yok. Belki geldiğinizde olur o yüzden alabilirsiniz ama ben varken yok maalesef. Bulamadım. Şu anda bayağı yanmaya başladı hava. Bu götüren kişi de bilmiyor orayı. O yüzden tam olarak mantığı anlamadım. Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi aldığım belgeyi imzalattım. Normalde buraya geldiğinizde ayrıca bu aldığınız kağıdı imzalatmanız lazım. Zaten izin almadan Turizm Bakanlığı'ndan seyahat edemiyorsunuz. Ben aldım ve imzalattım. Yani bu izni alırken istediğiniz kadar şehir seçebiliyorsunuz. Ücretsiz, sorun olmuyor ve uzun sürmüyor. Burada da böyle ufak birkaç imza attılar. Böyle bayağı bir doldu kağıt. Bunu yapmazsak muhtemelen dönerken problem yaşayabilirdik. O yüzden yapmanız önemli. Ben haritalara ekledim çünkü kendiniz gelebilirsiniz bence buraya. Çok uzak değil. Gelirseniz de bunu imzalatmayı unutmayın. İmzayı aldıktan sonra böyle bir yerde mola vermek istedim. Burası da oteldekiler önermişti. Çok lokal yemek yedim. Onun üzerine biraz daha böyle fast food denemek istedim. Önden böyle bir çorba gibi bir şey geldi. Güzel. Teşekkür. İsim. Soup. Tamam. Vegetables. Vegetables. Okay, thank you so much. Sebzeli bir çorbaymış. Sordum ismini. Bir anlık çayım da geldi. Burada yeşil çay çok popüler. O yüzden her yerde bulabiliyorsunuz. Şu fast stilinde yapayım. Buranın pizzası geldi. Gayet güzel duruyor. Ve farklı bir baharat var. Daha önce yememiştim. Kötü değil. Güzel yani. Görebilirsiniz zaten. Bu ne tam bilmiyorum. Kırmızı bir şey var ama acılı bir şey hafif. Hafif acı. Güzel. Bu yaklaşık 350 Afganiye. Yemeğe 250 ödedim. 350 sanıyordum. Çay da bedavaymış. Yani ben bilmiyordum. Diğerinde de sanırım bedava. Yani buraya gelirseniz bedava ikram veriyorlar. Burada yine özel bir askeri bölge var. Sokakta yoğunlukla askerler görüyorsunuz yine. Durdurabiliyorlar. Formunuzu veriyorsunuz. Bir sorun çıkmıyor. Taliban arabası geliyor. Mesela arkamdan geçti. Genellikle böyle geziyorlar. Şurada dağlarda güzel bir yapı var.
Burası tarihi Golgola şehriymiş. Oraya da gideceğiz umarım. Biraz uzak. Girişi açık mı tam emin değilim ama açık duruyor. Tabi bu saatlerde giderseniz çok sıcak olabilir. Ayrıca buranın en ünlü yerlerinden ikisi Buda, Bamyan'ın Budası. Bir de Bandemir diye bir yer, orada göl varmış. Oraya da gideceğiz. Gittiğim yön bu tarafta. Yani Buda bu tarafta bulunuyor. Zaten yukarıdaki yapıları eğer gözüküyorsa videoda anlayabilirsiniz. Yani orası çok tarihi ve güzel bir yer. Ben yine drone için soracağım. Yani muhtemelen hayır diyecekler ama sınırımı zorlayacağım. Belki ikna edebilirim. Çünkü kurallar tam oturmamış ama hep değişiyor sistem. O yüzden siz geldiğinizde de değişebilir. Buda'yı uzaktan gördüm. Ona rağmen çok beğendim. Tam olarak şurası. Çok güzel bir yer. Burada da evler var yani. Hepsi birbirinden güzel duruyor. Teşekkür. İsim? Ferit. Ferit, nice to meet you. Yarkın, teşekkür. Burada bir tane bakkala girdim. Bakkalda abi böyle Türk dizisi izliyormuş. Kardeşlerim diye bir dizi. Burada abi izliyor. Teşekkür. Burada ayrıca böyle bir enerji içeceği aldım. 60 Afgani ödedim bunun için. Merhaba Türkiye. Hoş geldiniz. Dear brother, Turkey brother. Welcome to our country. Afghanistan'a hoş geldiniz. Did you visit Turkey or no? My brother is in Turkey. Yeah, in Istanbul. Three brother, yeah. Okay. And in Istanbul or in İzmir? Denizli. Nice to meet you. Nice to meet you. Teşekkür, bay bay. Şu anda Buda'ya yaklaştım bayağı. Buranın meydanı böyle. Yani bayağı bir lokal. Size yine etrafı göstermek istedim. Bulunduğum hiçbir ortama benzemiyor. Çünkü her yerde farklı dükkanlar var ama çoğu kerpiçten de görebiliyorsunuz. Burada sokak satıcıları var. Meyve satıcıları var yoğunlukta. Bamyan'ın merkezi genel olarak böyle. Dükkanların bulunduğu, genellikle sebzelerin satıldığı bir yer. Burada kadınları sokakta görebiliyorsunuz. Genellikle tabii başörtüsü var ama yine de Hazari kadınları biraz daha açık görüşlü diyorlardı. Daha açık şekilde görebiliyorsunuz. Yani biraz daha kapalı değil de yüzünü görebildiğiniz insanlar var burada. Are you from here? Yeah, from Bamyan. Okay. Where are you from? Turkey. I'm a taxi driver in this city. Okay. I have taxi. If you need, I will help you. Thank you so much. If I will need, maybe I can take your contact and I see. I forgot the name. Bandemir. Banyamir. How much you charge like going Bandemir? Go and come back Yeah. for 2,000. Okay. For go and come? Yeah. For go and come. I also be as a guide for you. Thank you. All day I will be with you. Thank you. WhatsApp number? Yeah, you use WhatsApp. Yes, we WhatsApp use, but we don't have all time net, and we are not always on. Okay, so give me the number that I can reach. Because for calling I have. I think it will work because I don't have someone to call. So, and I want to go Buda, and there is another place like historic site. Yeah. And so for all of them, how much you can charge? 500. No, 5,000. No, 5,000 is high. Yeah, that's yeah. It's 500. So for 500, just 500. okay, but for all places I'm asking, like Bandemir, Buda, and this one, how much you charge? 2,000 half. 2,000 half. Okay, let me check if I can manage. It works. That's your number? Yeah, it's Afghani number. What's your name? Yarkın. Yarkın? Yeah, nice to meet you. Your name again? Yarkın. Orkil? Yarkın. Yarkın. With Y, yeah, Yarkın. My Persian finish, Persian Afghani finish. Salam chetori, Kobi, tu chetori. Yeah. Manam khayli. Manam khayli khuba. Persian. Okay. Are you from Turkey, yeah. This is my number and you can... Yeah. If you don't call, I will call you. Okay. Thank you. Teşekkür. Have a nice time. Thank you, you too. Burada böyle dükkanlar var. Kıyafet vesaire bulabiliyorsunuz. Kıyafet vesaire bulabiliyorsunuz. Genellikle lokal ürünler var. Burada genellikle turistik dükkanlar değil de böyle lokal yerler var. Kıyafet satıcıları var. Arka tarafta da böyle meyve, sebze alabileceğiniz yerler var. Şimdi burada
Böyle tekstil ürünleri satan bir yere geldim. Aynı kıyafetten yaptırmak isterseniz bunu 900'e alıyormuşsunuz kumaşları. Sonra burada terziye gidip 300'e yaptırabiliyormuşsunuz. Yani ortalama 1200 Afgani tutuyormuş. Buradan istediğiniz tarzda ya da istediğiniz renkte alabiliyorsunuz. Godafes. Burada sordum. İsterseniz böyle tekstil alıp yaptırabiliyorsunuz. Küçük dükkanlar var. Belki başka yerde hazır satıyorlardır. Bulabilirsem onu da soracağım. Şimdi bir tane sim kart firması buldum. Sonunda alıyorum. Diğeri çalışmamıştı. Burası daha iyi çalışıyormuş. O yüzden buraya geldim. Bu şekilde kayıt ediyorlar. Bunun için yaklaşık 700 Afgani ödeyeceğim ve 10 GB internet alacağım. ما خاصم طبعا بجارة اسكندر مصر How is tour in Afghanistan, sir? Different. Nice. But there are some challenge, you know, permission for everything. 100 checkpoints. As Turkey? But people are nice. Yeah. Salam. Salam. People are nice. So I like it. But it's not easy, to be honest, as a foreigner. In this situation? Yeah. But people are nice, general. They are so friendly. I like it. But here people are different, like Hazari. So Like me? Yeah. To be honest, it's cool. But Hazari, like you are origin from where? Yeah. You are origin from Afghanistan or from, because you look like also old Turkish, you know, like Kazakh, Korean, like you, yeah. Like, do you know any information about Hazari people? No, sir. I know. Okay. It's interesting. So, but I'm a Hazara boy. Like I don't know about. because they say Hazari people very friendly, and you speak Afghani Persian. Salam chaturi. So if I want to recharge my gigabyte, I can go Afghan network, Afghan wireless, and then I can recharge. Yeah. Okay. I want 10 gigabyte if it is okay. 10 GB. Yeah. Yeah. Or 15, but 15 900. So let me buy 10 GB first, Okay, because no problem. teşekkür. Şimdi paketleri paylaştılar benimle. 20 GB internet için 1200 Afgani ödüyorsunuz. Ben 10 GB alacağım. O da 700 Afgani. So at least I find you. Is there any good place like cafe shop? Because I work online. Like I can sit and work. They have good wireless. You know, like night? no morning. Like I go and I work from computer. I'm working online. Yeah. So I need somewhere like a table and cafe during cafe and good wireless. İnsanlar genelde yabancılara burada çok arkadaş canlısı. O yüzden hep böyle ikram ediyorlar ya da bir şeyler vermek istiyorlar. 150 GB'lık internet de varmış. Yaklaşık 8200 vesaire o tarz bir ücret ödüyorsunuz. 80 GB 4400 civarlarında. Böyle büyük paketleri de var. But I will find. Do people sell here, yeah? Yeah. At least can I look? So bad. What they do this? So this is like sigara. Yeah. I die when I smell it out. I can buy from shop, yeah. Maybe I will record. Yeah. Like okay. Yeah. So it is just like for what? Same. You get nicotine. Yeah, nicotine. Okay. Cheap way, like cheap. Interesting. I don't smoke, so. Okay, that's good. Şimdi sim kartımı aldım. Toplamda ücret olarak 1300 Afgani ödedim. Ona da 20 GB internetim olacak. 1200 Afgani 20 GB için, 100 Afgani de kart için. Burada parayı ödedim. Bir şekilde de aktif ediyorlar. Resmimi çektiler. Baba adımı, dede adımı sordular. İmzamı aldılar. Fotoğrafımı da çektiler. Pasaport fotoğrafımı da çektiler. Vize fotoğrafını da çektiler. Burada aynı şekilde parmak izinizi de alıyorlar. İlk defa bir sim kart alırken parmak izimi kullandım. Teşekkür. Godafes. Thank you. Bye bye. Teşekkür. Bye. Sim kartımı aldım. Şu anda 20 GB internetim var. Sorunsuz çalışıyor. Bu abi bana çok yardımcı oldu. Yoruldum. Ben de bir yere gidiyorum. Umarım orada internet olacağını düşünüyorum. Burada Bamyan'ın hemen ilerideki pazarı. Burada da çeşit dükkanlar var. Biraz daha lokal burası oraya göre. Karşınızda Bamyan Nehri var. Bu taraftan da Buda kısmı gözüküyor. Burada bazı oteller bu şekilde korunaklı. Yani içeride güvende kalabiliyorsunuz. Do you speak English? You don't know. So
Bamyan Vadisi İpek Yolu üzerinde yer aldığı için önemli bir konuma sahipmiş. O yüzden hep buradan geçerken dükkanlar bulabiliyorsunuz. Bu Buda heykelleri 4. ve 5. yüzyılda Gandhara sanatının etkisiyle inşa edilmiş. Burada ayrıca Taliban tarafından tahrip edilmiş 2001 yılında. O yüzden de bayağı bir devlet bu olayı kınamış. Buda şu anda kapalıymış. Kadınlar açılmış. O yüzden içeride kadınlar var. Erkek ziyaret saati de 7'den 5'e kadarmış. Yarın geleceğim. Yanıma birkaç tane küçük kız geldi. Onlar da yanımda şu an. Onlar da sen benden para istiyorlar ama kız olunca bir de tatlı küçük çok sevimli duruyorlar. Bu tarafta hemen ziyaret edebileceğiniz başka bir kısım da var. Ayrıca buranın tarihi bir bölgesi var. Orası açıkmış ama oraya da yarın gitmeyi düşünüyorum. Atlıyor. Hadi. Teşekkür. Ben atlıyorum sen çekiyorsun. Yok. Teşekkür. Dur düşme. No money. Çok tatlı siz. Cute. Ama cute. Godafes. Bye. Türkiye. Yeah. You? Yeah, but Kabul, Bamyan, Celalabad. Kunar. Okay. I came from Torkan border. I passed Jalalabad but didn't stop. So maybe I can ask. Afghanistan army. Yeah. So normally I try to take permission for drone, but they don't allow. So no permission drone like zzz. I have camera permission, but drone I don't know where. I can. Tomorrow I can. Wallah. I can. Wallah, I will be so happy. Can I take number or because now closed, now open? Open, close. The woman. Woman. So if I come tomorrow, inshallah, I can fly drone or no? I will be so happy. Yes? Yeah. When I should come? Problem? Yes. Vallahi teşekkür. I will be so happy. Yani like I won't fly high, like just here. He can be with me, you can be with me. I can show you. So icazet. No fly. No problem. Vallahi I will be so happy. So how I can find him tomorrow? Can you ask? Yo, but how I can find him tomorrow? He's not with me in the hotel because I thought they will say no, like always. Hotel is not far, but because I flew almost 25 countries, so Your phone number with give me. Şimdi arabaya bindim. Buradakiler beni götürmek istedi. Bakalım. Umarım sonu parayla bitmiyordur. Ama böyle yardım etmek istediler. O yüzden ben de öyle olduğunu düşündüm. Bamyan merkeze geri döndük. Yarın umarım buraya geleceğim. Çünkü almamışlardı. Bilet almam gerekiyormuş. Otele soracağım. Ne kadarsa alacağım. Gireceğim yerlerin biletini sizle paylaşacağım. Go to Bandani tomorrow. İnşallah ya. With you or with who? All. Oh, okay. How much I should pay for Bandemir? Not the Pahabara Pinishu. I don't? No, English is stamp kharab. I not understand. You can? Yeah, here, just here. It is backside. Khosh nasib. Yeah, here is okay. Teşekkür. I live another hotel. Okay, here. And Park Hotel. Okay. How much you pay for Park? 1,000. Pardon. I pay around 1,400, something like this. If I go tomorrow, how much I should pay for Bandemir? 8 o'clock or not 9 o'clock. 9 o'clock, but how much I should pay? AM. But how much I should pay? Not pay. Free. Yeah, but I free go. Yeah, but no. I am big tourist. I am living in the Kunar. Kunar. Yeah, इधर संगमंगा उर्दू शॉट वाला.
1 minute, 1 Of minute. course, of course. 1 minute. Sir, brother, I cannot speak English. No problem, man. Of My course. English is a very danger. No, no, it's good. It's good, it's good. It's good. It's fine. You Come. Have fun. WhatsApp yeah. number save. Okay. Because I want to go Bandemir too. Şimdi sağ olsun arkadaşlar beni Bandemir'e de çağırıyor. Ücret almayacağım diyor. Bakalım nasıl olacak. Öyle olursa onlarla gideceğim. Sağ olsunlar çok... Yani bana çok iyi insanlara benzediği gibi gözüktü. Yazmak bilme. Ha, English. Hello? He's my brother, sir. Well, hello? Hi, how are you? Thank you so much. I'm fine too. So he says he will go to Bandemir. I will be happy, but like I mean, it won't be rude for them. Yeah, like I can give some money too. I mean, if I can pay or something. Teşekkür. Yeah, I will be happy for this. So if it won't be bad for them, I will be happy to go with them. So when I should be here or where, I don't know. 8 o'clock. Okay, teşekkür. I give my number already, so he can text me. Then I will be ready. If it won't be rude or bad for them, I will be happy for this. Okay, give them your number and they will text you on time and will take you anywhere you want. Teşekkür. Safely and you will enjoy with them. Teşekkür, Abdülvasif teşekkür. de among sa spiralarsa. Teşekkür. And they said that go hotel tonight. But I booked my place already. Teşekkür. I will be happy, but I paid. If I knew, I wouldn't. But I already paid and booked. Yeah, but I already paid. But tomorrow I don't have place, so but still I can book that. I don't want to bother them too much, you know. I know that they will not bother with you. And- They are very friendly and Yeah, they are super friendly. Thank you so much. They will stay here tomorrow too. okay, sure. I will tell them that tomorrow they will pick you. Thank you so much. Thank you so much. So I can take my luggage from hotel, then I can stay in their place. But I want to pay also there. Like if they will offer me, like they already had me. So burada doktorların Farsça versiyonu varmış. Bunu izliyorlarmış. Bana gösterdiler. Baya bir dizileri izliyorlarmış, Türk dizileri. Bu da onlardan biri. Şimdi yeah, like spoon and fork, yeah. Okay. Şimdi tanıştığım abiler beni buraya çağırdı. Burada yemek yiyeceğiz. Böyle değişik yemekler geldi. Sağ olsun beni buraya davet ettiler. Teşekkür. This is kebab, yeah? And what is your favorite food from Afghanistan? What you like most? I like is this. This one. Are you? Touch your wagi. My like is this. This kebab? I like is this. This like is vegetable. No vegetable in the water. That's why. This too much for me. I cannot. But this I'm full already. Eat please. Because like too much. This. But I ate and I'm really full. Afganistan'da yeni bir sabah uyandık. Bugün Bandemir'e doğru gidiyorum. Tanıştığım arkadaşlarım gidecekmiş. Beni de davet etti. Akşam ya burada kalacağım ya da Kabil'e gideceğim. Gidiş yolu bulabilirsem direkt Kabil'e gitmeyi planlıyorum ama bulamazsam gece kalıp sabah gideceğim. Sabah kahvaltımızı bu şekilde yapıyoruz. Genelde böyle yapıyorlar. Zaten yeşil çay her zaman veriliyor bu şekilde. Bundan sonra da Bandemir'e gideceğiz. Yol rotasını sizlerle paylaşacağım. Şimdi yola çıktık. İlk olarak bilet alacağım. Bilet almam gerekiyor. Yoksa almıyorlarmış. Bilet alacağım yeri de paylaşacağım konum olarak. Çünkü buraya gelirseniz sizin de almanız gerekecek. Sonrasında buranın en güzel yerlerinden biri olan Bandemir'e doğru gideceğiz.
Normalde oradan bilet alınmıyormuş. Bana numarasını verdiler. Yazdık. Oradan alabildik. Ben yine konum olarak ekledim. Yabancı olduğum için yardımcı oldular. Girişte muhtemelen sorarlarsa numarayı arayıp ulaşabilecekler. Şu anda Bamyan merkezdeyiz. Buradan Bandemir'e yaklaşık 70-73 kilometre aralığında 1-1,5 saatlik bir yolumuz var. Burada buranın çarşısını görebiliyorsunuz yolda. Yine karşıda bir kontrol noktası var, yoğunlukla var. Yani birçok bölgede böyle kontrol noktalarından geçiyorsunuz. Bir sorun olmuyor. Genelde belgenizi kontrol ediyorlar. Yolda giderken genelde kenarda kerpiçten evler görüyorsunuz. Manzaramızda genellikle böyle kuru dağlar. Sürekli yoğun bir Taliban kontrol noktası var, yani yolda muhakkak geçiyorsunuz. Şu anda direkt durdurulmadık, sadece baktılar. Mesela şu evleri görebilirsiniz. Bandemir'e yaklaştık. Yolları böyle biraz daha kötüleşti. Sanırım bir 10-15 kilometre gideceğiz. Belki de daha fazla. Biraz daha yolları böyle yapılmamış. Belki ileride yapılır ama şu anda böyle. Bandemir karşımızda. Bu bir kısmı. Burada sadece Bandemir'in bir kısmını görüyorsunuz. Çok güzel. Burada bile şu anda çok güzel. Şimdi geldik sayılır. Yabancılara giriş 500'müş. Hemen hemen vardık sayılır. Drone için de izin almaya çalışacağız. Umarım işe yarar, bakalım. Bandemir yukarıdan böyle gözüküyor. İçeride bisiklet sürebiliyorsunuz, yani bu deniz bisikleti. Şurada da böyle izleme noktaları var. Manzara güzel, su çok güzel. Şimdi buranın merkezine geldik. Bandemir'deyiz. Burada çarşı gibi bir yer var. Böyle şapkaların satıldığı ya da gözlüklerin satıldığı. Böyle küçük bir çarşı var burada. Ayrıca böyle park alanları var. Böyle lokal yemekler yiyebileceğiniz yerler de var. Geliş oldukça zordu çünkü yollar bayağı bir eski, yani böyle sürekli zıplıyorsunuz. O yüzden biraz sürüyor. Özellikle buraya geldiğinizde biraz sürüyor. Hava oldukça sıcak, yanıyor. Ben de siyah giydim çünkü 2 tane kıyafetim var ve ikisi de acayip kirlendi. Çünkü bayağıdır yoldayım. Bir yere yıkamak için sordum. Her parça için 100 Afgani istedi. O da çok pahalı bence. Çünkü bir sürü yıkayacak şeyim var. Kabil'de soracağım. Belki orada biraz daha uyguna yıkatırım. En azından kıyafetlerim de temiz olur. Burada genelde insanlar güneş paneliyle elektriğini sağlıyor. Çoğu yerde elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Benim de mesela tüm gün gece elektriğim yoktu. Çoğu şeyimi sabah şarj edebildim. Hava suya yaklaştıkça biraz daha serinlemeye başladı. Manzara da bu şekilde. Şuralarda piknik yapabileceğiniz alanlar var. O yüzden ailenizle gelip burada piknik de yapabiliyorsunuz. Buraya geliş ya da tüm şehri gezmek isterseniz ortalama 2000 Afgani'yi vererek taksiyle anlaşarak gezebilirsiniz. Ben şansıma bu insanlarla tanıştım ve onlar beni ücretsiz bir şekilde davet etti. O yüzden ekstra bir ücret ödemedim. Bandemir'e ulaştık. Burada böyle pedallı botlar var, binebiliyorsunuz. Su çok güzel, sudaki balıklar da çok güzel. So how much the price of boat? Bota binmek 400 Afganiymiş. Böyle burada yüzebiliyorsunuz. Yüzmek yasak değil, enteresan çünkü bir yandan pedallar da gidiyor. Ama zaten dalgalı olmadığı için tehlikeli değil sanırım. Sudaki balıklar gözüküyor. Yani suyun temizliğini buradan anlayabilirsiniz. Abim burada yüzmüş. Buna 1500 ödedik. Şimdi biniyoruz. Motorlu olana bindik. Hadi bismillah. Yeah, I think it's okay inşallah. Şu anda bindik. Gidiyoruz. Su çok güzel. Şimdi içinde adam da olduğu için belki onu sorarız. O olur derse bir şeyler yaparız. Good yeah. Good yeah. Drone. Ask him. Good. Yeah. Tamam. Şimdi buraları biraz da Insta360'a keşfedelim. Yolculuğumuz güzel gidiyor. Suyun rengi çok güzel. Bakın.
masmavi. Yani bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor. Etrafımızda böyle. Sağ olsun arkadaşlarım çok iyi. Burayı da ödediler. Bilmiyorum daha ne yapabilirler benim için. Ben hani onlara bir şeyler yapmak istiyorum. Onlar bana yapıyor. Çünkü sonuçta buraya kendim gelsem çok zor olacaktı. Bir de hani yabancı olacaktı. Onlar benim arkadaşım gibi sağ olsun bana yemeklerini paylaştılar. Birçok şey yaptılar. Hadi bismillah. No problem, no problem. Okay. Tamam, hava güzel. Şimdi burada da drone'umuzu uçuracağız. GPS bekliyorum. Is okay, no problem. No problem, no problem. Bismillah. Okay. إنسان ساكينة زي إنسان ساكينة مرة راح Drone'um tavanda şu anda sağ salim inşallah. Geriye dönüyoruz şimdi. Drone'u kurtarma operasyonu inşallah olacak. Orada duruyor. En azından oraya indik. Sorun olmadı. Tabii üstü çok az olduğu için indiremedim. Etrafta çok güzel balıklar görebiliyorsunuz. En azından bu kıyı kısmında. Buranın küçük pazarı var böyle ziyaret edebiliyorsunuz. Bu elindeki 900'müş. Burada böyle geleneksel kıyafetlerin satıldığı bir pazar. Buraya özgü ürünler bulabiliyorsunuz. Şapka koleksiyonum da var ama almayacağım. Çünkü çok sınırlı sayıda bir çantam var o yüzden. Burada böyle buraya özgü ayakkabı tarzında bir ne patik diyoruz biz ona benzer bir şey var. Bu 300'müş. Yani bunu da almak isterseniz 300 Afganiye bulabiliyorsunuz. Pazarlık yaparsanız belki düşebilirler. Bunu da sordum. 100'e satıyorlarmış almak isterseniz. Fiyatlar doğru. Kadın beni dolandırmamış. Aynı yer, başka yerden aynı şeyi sordum. 200'müş. Bu 1800'müş makineyle yapılan. Elle yapılan da 2000'miş. 2000 Afganiye bu kıyafetlerden birini alabiliyorsunuz. My name? ایه Yarkın. یارکن جان هموطن ترکیه ما بسیار خوش آمده. اینجا بندامیر است در ساحل بندامیر پارک ملی اولین پارک افغانستان است. ما از مهمانایی که اینجا میان بسیار خوش میشیم. شما میتونین این ویدیو را با هموطنای افغانی ما در ترکیه است با اونا شریک بسازیم براتون ترجمه میکنه که من چی میگم. شما دقیق برای اونا معلومات پیدا میکنین. من یک سلام برای هموطنای خود میکنم و هر سیاحین و بازدید کنندگان از پارک ملی بندامیر و ساحات دیدنی افغانستان یا نشنال پارک بندامیر میان بسیار خوش آمدید میگم. خوشحال هستیم که براتون خوش بگذره. Şimdi bindik arabamıza, yola koyulacağız. Güzel bir yolculuk oldu burada da. Burayı beğendim. Gelişi zor, bence yolu yapsalar daha güzel olur. Aynen, teşekkür. Sağ olsunlar arkadaşlarım da bana burayı gösterdi ve her şeyi yaptılar. Şimdi Kabil'e doğru gideceğim. En azından buraları da size paylaşmak istedim. Burası ayrıca Mavi Cami olarak da geçiyor. Yani Blue Mosque bizdeki Sultanahmet Camii gibi anılıyor. People earn good money here or so? Like you earn good money when you were working consulate. Like the money was good. Yeah, it was Because normally consulate you earn good. yeah. The best thing here, Jews everywhere so nice, like natural and everywhere.